Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok pratik, çok kolay, aynı zamanda da çok lezzetli olan tatlılardan içinde yağ olmayan, şerbeti kaynatılmayan sünger tatlısı yapacağım. Malzemelerin hepsini hazırladım. Şerbet için 3 bardak şeker kullanacağım. Aynı zamanda da 3 bardak su kullanacağım. Hamurumuz için 1,5 bardak un, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı yoğurt, 3 tane yumurta, 1 tane kabartma tozu ve 1 tane vanilya, 1 çay kaşığı karbonat, 1 tane limon kabuğunu kullandım. Kokusu ve aroması daha güzel olduğu için kullanıyorum. Şimdi bunları kenara alıyorum. Önce şerbetini hazırlıyorum. Şekerimi ilave ediyorum. 3 bardak şekerimi koydum. Üzerine 3 bardak su koyuyorum. Şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Çok güzel karıştı. Kenara alıyorum. Hamurumu hazırlıyorum. 3 tane oda sıcaklığındaki yumurtamı kabıma alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar iyi çırpıyorum. Mikserle de çırpabilirsiniz. Yumurta ve şekeri iyi çırptım. İçerisine yoğurdumu bir kaseye alarak karbonatla beraber karıştıracağım. O zaman yumurta kokusu olmuyor. 1 çay kaşığı karbonatımı ilave ediyorum. İyi karıştırıyorum. Karışımı malzememin içerisine ilave ediyorum. İçerisine 1,5 su bardağı unumu eleyerek ilave ediyorum. Eleyerek yaptığımızda kekimiz daha kabarık olacaktır. Üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ilave ediyorum. İçerisine limon kabuğu rendesi ilave ediyorum. Malzemelerimi hiç topak kalmayacak şekilde karıştıracağım. Çok güzel karıştırdım. Kek hamurundan biraz daha kıvamlı bir hamur oluyor. Kenara alıyorum. Kare borcam kullanıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Tatlım daha güzel çıksın diye her tarafını yağlıyorum. Yağladığımız tepsimize hamurumuzu boşaltıyorum. Tepsimizin her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Malzememizi çok güzel yaydım. Her tarafına eşit gelsin diye de hafif yere vurduruyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına pişmeye gönderiyorum. Kekimiz yarım saattir fırında. Üzeri çok güzel kızardı. Kontrol ediyorum. Kürdanımızda hiç hamur kalıntısı yok. Çok güzel pişti. Üzeri de nar gibi kızardı. 5 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Ilımaya bıraktığımız kekimizin ilk sıcağı çıktı. Şerbetini içine daha iyi çekmesi için kürdanla delikler açıyorum. Çok hızlı pişiyor arkadaşlar. Dikkat edin.
Şerbeti her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Şerbetin bir kısmını döktüm. Keserken dağılma olmaması için dilimlere ayıracağım. Kare borcam kullandım. Değişik borcamlarda kullanabilirsiniz. Kekimi 3'e bölüyorum. Şurubunu anında çekti. Kestikten sonra kalan şurubunu da üzerine ilave edeceğim. 3 bardak şeker kullandım. Çok tatlı istemiyorsanız 2,5 bardak da kullanabilirsiniz. Böyle yapınca daha hızlı şurubunu çekecek. Bütün şurubunu koydum. Tümden çekinceye kadar beklemeye alıyorum. Tatlımız 1-2 saat gibi bir sürede çok güzel şurubunu içerisine çekti. Bakar mısınız? Hiç suyu kalmadı. Daha önce kestiğim yerlerden daha belirgin olsun diye tekrar kesiyorum. Ben büyük kare dilimler yaptım. İsterseniz 4 dilim de yapabilirsiniz. Üzerlerine Hindistan cevizi koyuyorum. İsterseniz Antep fıstığı, kırılmış ceviz de koyabilirsiniz. Yarımşar çay kaşığı Hindistan cevizi koydum. Bir tanesini alarak göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Yumuşacık sünger gibi. Son durumunu da göstermek istiyorum. O kadar güzel olmuş ki. Mutlaka bu tarifimi deneyin. İçinde yağ olmadığı için sağlıklı da diyebilirim. Altı da üstü de nar gibi kızarmış. Bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi de esirgemezseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.